Hiç düşündünüz mü? Elektrik, dinamit veya çelik matkaplar olmadan binlerce yıl önce yaşayan insanlar o devasa dağları nasıl deldiler? Nehirlerin dibindeki görünmez altın tozlarını nasıl topladılar? Ve 1064 derecelik o korkunç sıcaklığa ulaşıp altını nasıl erittiler? Bugün efsanelerin ardındaki akıl almaz antik mühendislik sırlarını, altın ve post konusunun gerçek yüzünü ve altının kanla yazılan tarihini gün yüzüne çıkarıyoruz. Hazırsanız tarihin en ışıltılı sırrına doğru yola çıkıyoruz. Bu arada arkadaşlar, post ne alaka diyorsanız birazdan anlayacaksınız. Define ve Arkeoloji kanalının kıymetli izleyicileri, gizemlerin peşinde koşan, tarihin tozlu sayfalarını aralamayı seven ve gerektiğinde bazen istemeyerek de olsa güvenlik güçleriyle karanlıkta engelli koşu ve maraton koşusuna katılan sevgili dostlarım. Hepiniz yepyeni, heyecan verici ve bir o kadar da sırlarla dolu videomuza hoş geldiniz. Ben her zaman olduğu gibi bugün de sizleri geçmişin derinliklerine, insanlığın en büyük tutkularından birinin doğduğu o karanlık ama bir o kadar da ışıltılı çağlara götüreceğim. Bugün sizlerle birlikte insanlık tarihinin en büyük, en parlak ve uğruna en çok kan dökülen sırlarından birine doğru eşsiz bir yolculuğa çıkacağız. Konumuz altın. Ama günümüzdeki devasa iş makineleriyle, siyanür havuzlarıyla, uydulardan yapılan yüzey taramalarıyla, dedektörlerle, son teknolojik cihazlarla çıkarılan altın değil. Biz bugün çok daha geriye, binlerce yıl öncesine gidiyoruz. Modern teknolojinin, elektriğin, dinamitin, çelik matkapların, makinelerin, yeraltı görüntülemelerinin, dedektörlerin, hatta doğru dürüst demir aletlerin bile olmadığı o antik çağlara uzanıyoruz. Antik insanlar altını nasıl elde ediyorlardı? O devasa dağların içinde, o coşkun nehirlerin yatağında altını nasıl buluyorlardı? Nereden buluyorlardı? Göz alabildiğine uzanan kayalıkların, uçsuz bucaksız vadilerin arasında nerede altın olduğunu nasıl anlıyorlardı? Ve en önemlisi, buldukları o ham taşın toprağın içindeki altını nasıl işleyip de bugün müzelerde gördüğümüz, aklımızı başımızdan alan o muazzam takılara, taçlara, heykellere, asalara dönüştürüyorlardı. İşte bugün bu soruların cevaplarını kurgulardan ve efsanelerden uzak, tamamen arkeolojik kanıtlara, tarihi gerçeklere ve bilimsel verilere dayanarak ve tecrübelerimizi de katarak ilmek ilmek işleyerek anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer siz de gerçek bir defineciyseniz, tarihi, arkeoloji, defineyi seviyorsanız lütfen arkanıza yaslanın, çayınızı, kahvenizi alın ve bu büyüleyici, merak uyandıran zaman yolculuğunun tadını beraber çıkaralım. Evet arkadaşlar, altının hikayesi aslında insanlığın güneşe olan hayranlığıyla başlar. Antik çağlarda yaşayan bir insanı hayal edin. Sabah uyanıyor, gökyüzünde parlayan, etrafı ısıtan, hayat veren o muazzam ateş topunu, yani güneşi görüyor. Güneş onlar için bir tanrı, bir ilah, bir yaşam kaynağı. Sonra bir gün bir nehir kenarında yürürken suyun içinde tıpkı güneş gibi parlayan sarı, ışıltılı bir taş parçası görüyor. Onu eline alıyor. Bu taş diğerlerine hiç benzemiyor. Ağır, çok ağır. Üstelik ne kadar zaman geçerse geçsin kararmıyor. Paslanmıyor, çürümüyor, rengini kaybetmiyor. Ateşe atıyorlar, yanmıyor. Suya atıyorlar, erimiyor. İşte o an antik insan bu sarı madenin sıradan bir taş olmadığını, onun doğrudan güneşin yeryüzündeki bir parçası, tanrıların bir armağanı olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Eski Mısırlılar altına tanrıların eti adını vermişlerdi mesela. Onlar için altın
ölümsüzlüğün ve ilahi gücün ta kendisiydi. İnkalılar ise altına güneşin ter damlaları derlerdi mesela. Altın dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi medeniyeti incelerseniz inceleyin, her zaman kutsal, her zaman büyüleyici olmuştur. Peki ama bu insanlar altını ilk olarak nerede ve nasıl buldular? Tarihsel ve arkeolojik kayıtlara baktığımızda insanoğlunun altınla ilk tanışmasının milattan önce 5000'li yıllara, yani günümüzden yaklaşık 7000 yıl öncesine dayandığını görüyoruz. Bugün Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Varna gömüklüğünde, yani antik mezarlığında yapılan kazılarda insanlık tarihinin bilinen en eski işlenmiş altın eşyaları bulunmuştur. Bu eşyalar o dönemin insanlarının altını sadece bulmakla kalmadığını, aynı zamanda onu eritmeyi ve şekillendirmeyi de başardıklarını bize kesin olarak kanıtlamaktadır arkadaşlar. Ancak bu altınlar derin madenlerden çıkarılmamıştı. İlk insanlar altını bulmak için yerin metrelerce altına inmediler. Çünkü altın onlara doğa tarafından adeta altın bir tepside sunulmuştu. Nasıl mı? Nehirler aracılığıyla arkadaşlar. Altının en doğal, en bozulmamış hali dünyanın derinliklerinde, dağların kalbindeki kristal kayaç damarlarının içinde saklıdır arkadaşlar. Milyonlarca yıl boyunca yağan yağmurlar, esen rüzgarlar, dondurucu soğuklar ve kavurucu sıcaklar bu devasa dağları yavaş yavaş aşındırırlar. Dağların yüzeyindeki kayalar parçalanır, ufalanır ve içlerinde saklı olan o altın zerrecikleri serbest kalır. Yağan şiddetli yağmurlar ve eriyen karlar bu altın zerreciklerini dağlardan aşağıya derelere ve nehirlere doğru sürüklerler. Altın doğadaki diğer birçok maddeden çok daha ağırdır arkadaşlar. Hatta sudan tam 19 kat daha ağırdır. Bu inanılmaz ağırlığı nedeniyle nehrin akıntısıyla sürüklenen altın parçacıkları suyun hızının yavaşladığı yerlerde nehir yatağının dibine çöker. Kayaların arkasında, ağaç köklerinin arasında, nehirlerin iç kıvrımlarında birikir. İşte biz buna akarsu birikintisi altını diyoruz. Antik insanların ilk altın madenleri işte bu nehir yataklarıydı. Bir avcı veya toplayıcı su içmek veya balık avlamak için dere kenarına eğildiğinde suyun dibinde parlayan o sarı pırıltıyı fark ediyordu. Başlangıçta sadece elleriyle suyun içindeki o iri altın parçalarını, yani altın külçelerini topladılar. Bu o kadar kolaydı ki arkadaşlar, sadece eğilip almak yetiyordu. Çünkü o zamanlar şu anda bizim olduğumuz gibi altının ne olduğunu zaten bilmedikleri için altın avı yoktu. Doğa bakirdi. Ancak o iri parçalar tükendiğinde daha küçük altın zerreciklerini kumdan ve çakıldan ayırmak için zekalarını kullanmak zorunda kaldılar. İşte bu noktada insanlık tarihinin en eski madencilik yöntemi olan eleme yöntemi doğdu. Ahşaptan oydukları geniş ve sığ kapları ya da hayvan boynuzlarını kullanarak nehrin dibindeki kumu ve çakılı suyla birlikte avuçladılar. Kabı suyun içinde dairesel hareketlerle hafifçe sallayarak çevirmeye başladılar. Zekaya bakar mısınız arkadaşlar? Altın ağır olduğu için doğal olarak kabın en dibinde kalıyor. Hafif olan kum, toprak ve çakıl ise suyla birlikte kabın kenarlarından akıp gidiyordu. Geriye sadece o saf, pırıl pırıl parlayan altın tozu kalıyordu. Bu yöntem o kadar etkiliydi ki binlerce yıl boyunca, hatta günümüzde bile amatör altın avcıları tarafından hala aynı mantıkla kullanılmaktadır. Ancak insanoğlunun açgözlülüğü her zamanki gibi, tabii bu genimizde var bizim, çünkü insanoğlu olarak, ve altına olan tutkusu sadece nehir kenarlarında yıkanarak elde edilen altınla tatmin olmayacak kadar büyüktü. Nehirlerdeki altın yavaş yavaş azalmaya başladığında antik insanlar çok kritik bir soruyu sormaya başladılar kendilerine. Bu altın nehre nereden geliyor? Bunun kaynağı neresi? Biz de hep böyle sorarız ya.
Suyun getirdiği bu sarı pırıltıların kaynağı neresi? İşte bu soru onları nehirlerin akış yönünün tersine, dağların zirvelerine, tehlikeli vadilere ve yerin karanlık derinliklerine doğru amansız bir yolculuğa çıkardı arkadaşlar. Ve gizem yavaş yavaş derinleşiyordu. Artık sadece suyu süzmek yetmeyecekti onlar için. Dağları delmeleri, kayaları parçalamaları ve doğanın kalbine inerek o sarı ateşi söküp almaları gerekiyordu. Evet, define ve arkeolojinin kral takipçileri. Nehir yataklarındaki altının izini sürerek dağlara doğru tırmanan bu eski çağ madencileri şu anda içinde olduğumuz o modern yer biliminin temellerini aslında o günlerde tamamen gözleme dayalı olarak atıyorlardı. Dağlara doğru ilerledikçe nehir yatağında buldukları altın parçalarının giderek büyüdüğünü, daha köşeli ve daha az aşınmış hale geldiğini fark ettiler. Az aşınmış derken arkadaşlar, nehir boyunca nehrin yukarıki kısımlarından aşağıya doğru sürüklenerek altın parçacıkları gelmeye başladığında etrafa vurmalarından, çarpmalarından, sürtünmelerinden dolayı yuvarlak oval bir hal alır. Ama ilk oluştuğu yani ilk yeryüzüne nehrin içine doğru çıktığı bulunduğu yerlerde köşelidir, simetriktir, çizilmemiştir ve oval hale gelmemiştir. Ondan dolayı onu demek istiyorum. Bu onlara altının kaynağına yani ana damara yaklaştıklarını söylüyordu. Peki ama koskoca bir dağın içinde o devasa kaya kütlelerinin arasında altının tam olarak nerede saklandığını nasıl anlıyorlar? Ellerinde ne bir dedektör, ne bir pointer, ne bir yeraltı görüntüleme veya herhangi bir cihaz, ne bir yeraltı radarı, ne de kimyasal analiz yapacak laboratuvarlar vardı. Onların tek rehberi arkadaşlar doğanın kendisiydi. Çünkü doğayla iç içe yaşıyorlardı. Antik madenciler altının doğada asla yalnız dolaşmadığını çok iyi biliyorlardı. Altın yeryüzünün derinliklerinden yukarıya doğru fışkıran sıcak su buharları ve volkanik hareketlerle taşınırken yanında her zaman sadık bir yoldaş getirirdi. Bu yoldaş kristal kayasıydı. Antik insanlar dağlarda yürürken gözleri her zaman o beyaz, süt rengi, bazen de cam gibi parlayan kristal damarlarını arardı. Koyu renkli devasa kayaların arasından bir yılan gibi kıvrılarak uzanan beyaz kristal damarlarını gördüklerinde orada altın olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu bilirlerdi. Arkadaşlar bunu anlatıyorum. Onlar nasıl bulduklarını anlatıyorum ama anlatırken nerelerde bulduklarını, nasıl bulduklarını, nerelerden geldiklerini, nerelerde altının biriktiği gibi bu detayları size aynı zamanda ben söylemiş oluyorum. Bu söylediklerimin içinden sizin için bu bilgileri cımbızla çekip alın ve kullanın. Arkadaşlar ben sadece bir hikaye anlatmıyorum. Eski insanların yaptıkları sistemleri, teknikleri sizlere anlatıyorum ama eski zamandan günümüze kadar gelen ve değişmeyen bir yöntemdir aynı zamanda bunlara ve hala kullanılıyor. Ve bunları öğrenin ve siz de kullanın diye anlatıyorum. Evet arkadaşlar sadece kristal kayaç da değil. Demir oksit yani doğadaki pasta onların en büyük işaretçilerinden biriydi. Ve arkadaşlar ben daha önceden çekmiş olduğum bir videom var. Bir tane veya iki tane olması gerekiyor. Derede altın aradığım, parça altın aradığım videolarım var. Orada mıknatıs kullanarak kumun içinde gezdiriyordum mesela. Bazıları yorumlardan yazmışlar. Bazı sivri zekalılar. Diyorlar ki mıknatıs altın mı çeker? O mıknatısı niye gezdiriyorsun? Arkadaşlar bakın onu niye gezdirdiğimi ben biliyorum, sizlere açıklıyorum. Ama o sivri zekalılara söylüyorum. Niye gezdiriyordum biliyor musunuz arkadaşlar? Altın olan yerde demir tozları yani pas, demir tozları olduğu için eğer ki mıknatısın gezdirdiğiniz zaman o kumların arasından demir tozları yakalamaya başlarsanız orada bir madenin, altının veya herhangi bir madenin olma olasılığını anlarsınız. Yani ben mıknatısın altını çekmeyeceğini bilemiyorum. Değil mi? O yazanlara söylüyorum. Neyse arkadaşlar, toprağın renginin
aniden kızıllaştığı, pas rengini aldığı bölgeler, yer altındaki mineral zenginliğinin aynı zamanda bir habercisidir. Hatta bazı bitki türlerinin, videolarımda da daha önceden belirttiğim gibi videolarım var, sadece belirli minerallerin yoğun olduğu topraklarda yetiştiğini bile gözlemlemişlerdi. Yani o insanlar doğayla o kadar iç içeydiler ki arkadaşlar, bunların hepsini doğanın içinde öğrenmişlerdi. Çünkü gözlemlemesini biliyorlardı. Doğanın dilini çözmüşlerdi. Altının kaynağını, o beyaz kristal damarlarını bulduklarında ise asıl büyük zorluk o zaman orada başlıyordu. Yüzeydeki altınlı kayaları kırmak nispeten kolaydı. Ancak o altın damarı, yani o damar yerin altına doğru ilerledikçe onların da yerin altına inmesi gerekiyordu. İşte yeraltı madenciliği böyle başladı arkadaşlar. Romalıları, eski Mısırlıları, Lidyalıları düşünün. Dağların içine doğru daracık, karanlık, havasız tüneller kazdılar. Bu tüneller o kadar dardı ki madenciler çoğu zaman sürünerek ilerlemek, sırt üstü yatarak çalışmak zorundaydılar. Aydınlatma için sadece zeytinyağı kandilleri veya isli meşaleler kullanıyorlardı. İçerideki hava o kadar zehirli ve boğucuydu ki madenlerde çalışan kölelerin ve işçilerin ömrü çok kısa oluyordu arkadaşlar. Günümüzde de aynı zaten. O kadar teknoloji olmasına rağmen. Peki o sert, granit gibi sağlam kayaları dinamit olmadan nasıl parçalıyorlardı arkadaşlar? İşte burada antik dünyanın en zekice ve bir o kadar da tehlikeli mühendislik harikalarından biri olan ateşle parçalama tekniği devreye giriyordu. Madenciler yer altındaki altın damarlarının bulunduğu kaya yüzeyinin önüne veya üzerine devasa odun ateşleri yakarlardı. Saatlerce, bazen günlerce yanan ateş kayayı inanılmaz derecede ısıtırdı. Kaya böyle kor gibi kızardığında madenciler hızla içeri girer ve yanlarında getirdikleri buz gibi soğuk suyu ya da bazen keskin sirkeyi o kızgın kayanın üzerine aniden fırlatırlardı arkadaşlar. Ani sıcaklık değişimi o devasa kırılmaz denilen kayaların büyük bir gürültüyle çatlamasına, yarılmasına ve parçalanmasına, paramparça olmasına neden olurdu. Çatlayan kayalar daha sonra bronz veya demir kaldıraçlarla, ağır taş çekiçlerle kırılarak yerinden sökülürdü. İnanılmaz derecede tehlikeli bir yöntemdi. Çıkan zehirli gazlar, ani patlamalarla etrafa saçılan taş parçacıkları ve tünel çökmeleri her gün sayısız can alıyordu. Ama altına olan açlık ve açgözlülük ölüm korkusundan çok daha büyüktü. Romalılar ise işi çok daha devasa bir boyuta taşıdılar arkadaşlar. İspanya bölgesinde bulunan Las Medulas altın madenlerinde Romalı mühendisler dağları yıkma tekniği adını verdikleri akıl almaz bir yöntem kullandılar. Dağın içine kilometrelerce uzunluğunda birbirine bağlı karmaşık tünel ağları kazdılar. Bakın iyi dinleyin. Daha sonra onlarca kilometre uzaklıktaki nehirlerden, derelerden devasa su kemerleri inşa ederek suyu dağın zirvesindeki dev havuzlara taşıdılar. Yani dağın zirvesinde kazdıkları o deliğe diyelim huni gibi yaptıkları o yere suyu doldurmaya başladılar. Havuzlar dolduğunda kapakları aniden açtılar ve milyonlarca ton suyu büyük bir şiddetle arkadaşlar dağın içindeki tünellere, o açmış oldukları tünellere saldılar. Suyun o korkunç basıncı ve hızı koskoca dağı içeriden patlatarak kelimenin tam anlamıyla havaya uçurdu arkadaşlar. Dağ çöktü, parçalandı ve içerideki altınlı toprak sel sularıyla birlikte aşağıya önceden hazırlanmış eleme kanallarına doğru aktı. Bugün bile o bölgeye gittiğinizde arkadaşlar Romalıların suyun gücüyle ortadan ikiye ayırdığı o devasa dağların kalıntılarını görebilirsiniz. Gidin görün arkadaşlar.
Bu antik dünyanın en büyük çevre felaketlerinden biri ama aynı zamanda en muazzam mühendislik başarılarından da biridir. Mısır firavunları da altının peşindeydi arkadaşlar. Nil Nehri'nin doğusundaki çöllerde ve Nübya bölgesinde devasa altın madenleri kurdular. Hatta elimizde dünyanın bilinen en eski yer bilimsel haritası olan Torino yazması bulunmaktadır arkadaşlar. Bu harita eski Mısırlıların altın madenlerinin yerini, işçi kamplarını, kristal damarlarını ve dağların yapısını ne kadar detaylı ve bilimsel bir şekilde çizdiklerini bize göstermektedir. Kayalar parçalanıp yeryüzüne çıkarıldıktan sonra iş bitmiyordu. O devasa kaya parçalarının içindeki gözle görünmeyen altın tozlarını çıkarmak gerekiyordu. Bunun için kayalar önce ağır balyozlarla kırılarak ceviz büyüklüğüne getiriliyordu, inceltiliyordu. Ardından ise devasa taş havanlarda tıpkı buğdayı un haline getirir gibi ezilerek incecik bir toz haline dönüştürülüyordu. Bu toz daha sonra eğimli tahta masaların üzerine seriliyor ve üzerinden sürekli su akıtılıyordu. Su hafif olan taş ve toprak tozunu alıp götürürken ağır olan altın zerrecikleri masanın üzerindeki küçük engellere takılarak geride kalıyordu. Günümüzde de arkadaşlar çekmiş olduğum videolarda da var. Özellikle su yataklarında, derelerde, şelalelerde setler, çizgiler, yerde çizgiler yapmışlar böyle. Videolarımda da gözüküyor, izleyenler bilirler. Ve şöyle tencere büyüklüğünde veya biraz daha küçük, biraz daha büyük, farklı farklı üzerinden suyun aktığı böyle delikler yapılmış mesela. Özellikle şelalelerde olur bunlar. Videolarımda da izleyenler bilirler. Bunlar da aynı şekilde bir altın tuzağıdır. Altın bentleridir. Gelen ağır altınlar orada durması için yapılmıştır. Anlatabiliyor muyum? Hatta arkadaşlar size çok ilginç bir efsanenin gerçek yüzünü anlatayım. Madem başladık. Yunan söylencelerindeki meşhur altın post efsanelerini duymuşsunuzdur. İason ve Argonotların peşine düştüğü o efsanevi altın post. Aslında bu bir masal değil, antik bir altın arama yönteminin ta kendisidir. Şimdi söyleyeceğim. Kafkasya bölgesindeki antik insanlar nehirlerdeki altın tozlarını yakalamak için koyun postlarını kullanırdı arkadaşlar. Şu anda bile derelerde altın aramak için yapılan aparatlar var. Onların içindeki o suyun aktığı altın parçacıklarının aşağıya çökmesini sağlayan, içerisinde tutan keçe gibi yani yüne benzer bir doku var mesela. Bir nevi ona benzetmişler. O yüzden arkadaşlar o altın tozlarını yakalamak için koyun postlarını kullanırlardı. Koyun postunu tüylü kısmı yukarı gelecek şekilde nehrin dibine gererlerdi, sererlerdi. Su akıp giderken üzerinden arkadaşlar suyun içindeki altın tozları koyun yününün üzerindeki doğal yağlara yani yün yağına yapışır ve tüylerin arasına hapsolurdu. Ve postu hemen almazlardı. Günlerce bekletirlerdi ve birkaç gün sonra postu sudan çıkardıklarında post tamamen altın tozlarıyla kaplanmış, kelimenin tam anlamıyla sapsarı parlayan bir altın posta dönüşmüş olurdu. O yüzden ben altın post dedim arkadaşlar buna. Daha sonra arkadaşlar postu güneşte kurutur. Sonra da sopalarla çırparak içindeki altınları döküp toplarlardı. İşte efsanenin, o hikayenin ardında yatan o muazzam gerçeklik budur arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu altın tozlarını topladılar. Nehirlerden külçeleri buldular. Ama bu altın henüz saf değildi. İçinde gümüş, bakır, kurşun, demir ve çeşitli mineraller vardı. Üstelik toz halindeki altını birleştirip bir taç veya heykel yapmak için onu eritmeleri gerekiyordu. Altının erime noktası tam olarak 1064 sıcaklık derecesidir arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 1064 derece sıcaklık. Açık bir odun ateşinin bu sıcaklığa ulaşması imkansızdır. Peki antik insanlar bu korkunç sıcaklığı nasıl elde ettiler? Biraz da ondan bahsedelim.
İşte burada o muazzam zekaları devreye girdi. Kilden yapılmış, ateşe son derece dayanıklı kalın potalar ürettiler. Altın tozlarını bu potaların içine koydular ve etrafını en kaliteli odun kömürleriyle sardılar. Sonra uçlarına kilden yapılmış dar başlıklar taktıkları uzun kamış boruları aldılar. Birkaç işçi ateşin etrafına dizilerek bu borulardan ateşin tam kalbine doğru sürekli olarak hiç durmadan ritmik bir şekilde güçlü nefesler üflemeye başladılar. Günümüzde de uygulanıyor bunlar arkadaşlar. Üflenen bu yoğun oksijen kömürün hararetini inanılmaz bir hızla artırdı ve o sihirli 1064 derece sınırını aşmalarını sağladı. Günümüzde de demircilerin kullandığı ısıtma ocakları vardır küçük. Büyük de var da küçük de var. Hani körüklüdür, böyle basarız, veya elektriklidir, fan gibi üfler, devamlı harlar kömürü. Onlar da aynı o şekilde. Bir nevi bu şekilde yaptılar yani. Potaların içindeki o mat tozlar yavaş yavaş eriyerek sıvı bir güneşe, göz kamaştıran akışkan bir ışığa dönüştü. Ancak arkadaşlar altın hala saf değildi. İçindeki gümüşü ve diğer metalleri ayırmak için kavurma veya saflaştırma adını verdiğimiz çok karmaşık bir kimyasal işlem uyguladılar. Erimiş altının içine kurşun eklediler arkadaşlar. Kurşun altının içindeki diğer yabancı maddelerle birleşerek oksitleniyor ve potanın kenarlarına yapışıyor veya buharlaşıyordu. Geriye ise arkadaşlar sadece ama sadece %100 saf o eşsiz parlaklığıyla büyüleyen altın kalıyordu. Hani bazen diyorum ya, sahada arama yaparken karışık metal sinyali verdiği zaman bakın. Çünkü neden arkadaşlar? Eskiden altın her zaman saf olarak kullanılmıyordu. Bazen içindeki o farklı maddeler ayrım yapılmadan kullanıldığı için karışımlı bir sinyal alabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Şüphelendiğiniz bir yer varsa bakacaksınız arkadaşlar. Antik insanlar kimya bilimini, ısı bilimini, yer bilimini ve mühendisliği hiçbir modern aletleri olmadan sadece doğayı izleyerek, deneyerek, kan ve ter dökerek öğrenmişlerdi. Değerli arkadaşlar, hikayemizin sonuna yaklaşırken altının antik dünyadaki yolculuğunun sadece madenlerde ve karanlık atölyelerde bitmediğini, aksine insanlık tarihinin akışını tamamen değiştirdiğini görmekteyiz. Değil mi arkadaşlar? Bulunan binbir zahmetle dağların kalbinden sökülüp alınan ve o ilkel ama kusursuz fırınlarda saflaştırılan bu altın medeniyetlerin kaderini yeniden yazdı arkadaşlar. Özellikle Anadolu topraklarında bugün Manisa ilimiz sınırları içinde yer alan antik Lidya krallığını ve onların meşhur başkenti Sardes kentini anmadan geçmek imkansızdır. Lidyalılar içinden altın akan meşhur Paktolos, yani günümüzdeki adıyla Sart Deresi sayesinde inanılmaz bir zenginliğe ulaştılar. Nehrin getirdiği altın ile gümüşün doğal bir karışımı olan doğal alaşım madenini topladılar. Lidyalı ustalar bu doğal alaşımın içindeki altını ve gümüşü birbirinden ayırmak için tuz ve kil kullanarak günlerce süren fırınlama işlemleri yaptılar ve tarihin akışını değiştiren o muazzam icada imza attılar. İlk altın sikkeler. Arkadaşlar, artık altın sadece tanrıların eti veya işte kralların süsü değil. Aynı zamanda ticaretin, ekonominin, orduların ve gücün tek hakimiydi. Karun kadar zengin deyimindeki o meşhur kral Karun, yani Krezüs, gücünü tamamen bu altın sikkelerden alıyordu. Antik insanların altınla olan bu serüveni aslında insan iradesinin, zekasının ve doğaya hükmetme arzusunun en çarpıcı kanıtıdır arkadaşlar. Modern teknolojiye, devasa iş makinelerine, bilgisayarlara, uydulara sahip olmadan sadece ellerini, gözlerini ve akıllarını kullanarak dağları devirmeleri, nehirlerin yatağını değiştirmeleri, yeraltının karanlık dehlizlerinde o sarı ateşi bulup çıkarmaları tek kelimeyle bir mucizedir. Bugün
bir müzeye gidip de o binlerce yıllık altın taçlara, kolyelere, maskelere baktığımızda sadece parlayan bir maden görmeyin. O ışıltının ardında dağların derinliklerinde zehirli gazlar soluyan madencilerin terini, emeğini, kızgın kayaları parçalayan o ateşin dumanını, nehir kenarında günlerce kum eleyen insanların umudunu ve 1064 derecelik ateşe nefes üfleyen ustaların emeğini görün arkadaşlar. Altın doğanın insana sunduğu en güzel hediye ama aynı zamanda insanın doğadan zorla kopardığı en büyük zaferdir arkadaşlar. Sevgili Define ve Arkeoloji izleyicileri, bugün sizlerle birlikte tarihin en ışıltılı sayfalarında antik madencilerin ayak izlerini takip ederek muazzam bir yolculuk yaptık. Öyle umuyorum. Bir videoda anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştım. Umarım bu anlattıklarım geçmişe ve o eski çağların isimsiz kahramanlarına olan bakış açınızı bir nebze de olsun değiştirmiştir. Ve içinizdeki o keşfetme arzusunu daha da alevlendirmiştir. Eğer bu gizemli ve derinlemesine yaptığımız bu tarih yolculuğumuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve o değerli düşüncelerinizi ve bilmek istediğiniz konuları yorumlar kısmında benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizin desteğiniz bizim bu karanlık sırları aydınlatmaya devam etmemiz için en büyük motivasyon kaynağımızdır arkadaşlar, unutmayın. Yeni bir videoda yepyeni bir gizemin peşinde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, tarihle kalın, gizemle kalın ve ahanda buldum demeniz dileklerimle diyorum. Hoşça kalın.